Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi cadı öreceğiz hep birlikte. Bu cadının bir özelliği var arkadaşlar. 360 derece dönen bir kafası olacak. Videomda sizlere bu tekniğin nasıl yapıldığını anlatıp öğreteceğim. Ayrıca farklı amigurumi teknikleri de videomda anlatıyorum. Adım adım bunların nasıl yapıldığını sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile kolaylıkla örebilecekler. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte amigurumi cadıyı örmeye başlayalım. Sırada cadının tacı var arkadaşlar. Sarı iplikle öreceğiz. Başlangıçta 26 adet zincir çekerek başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26. Uzun bir zincir çektik. Şimdi geliyoruz ilk zincire. Bakın ilk zincirin içinden tığ geçiriyorsunuz. Bir zincir kaydırmayla sırayı birleştiriyorsunuz. 2 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2. Şimdi sıra sonuna kadar her zincirin içine bir tane yarım trabzan öreceğiz. Bakın tığ zincirin içine batırıyorsunuz. Arkadan ipliği aldık. Tığımızda 2 ilmek var. Önce bir tanesini, sonra ikisini topluyorsunuz. Buna yarım trabzan diyoruz. Şimdi bir sonraki zincirin içine tığ batırıp ilmeği alıyorsunuz. 2. Böyle her zincirin içine yarım trabzan öreceğiz. Sıra sonuna kadar toplam 26 tane yarım trabzanlar örelim arkadaşlar. Devam edelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, 26. yarım trabzanı da örüyorum. Şimdi geliyorum sıra sonuna. Sıraya başlarken 2 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirin içine bir zincir kaydırmayla sırayı birleştiriyoruz. Bir zincir kaydırma. Şöyle çevirelim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2. Bu sırada da toplam 26 tane yarım trabzanlar öreceğiz. Her dikişin içine bir tane yarım trabzan örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 26. Son yarım trabzanı da örüyorum. Başlangıçta 2 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirin içine sırayı birleştireceğiz. Şöyle düzgünce bakalım. 1, 2. Bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 7 tane sık iğne öreceğiz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi sonraki zincirin içine, dikişin içine 2 tane yarım trabzan öreceğiz. Şimdi bakın burada yarım trabzanı ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Yine aynı ördüğüm dikişin içine öreceğim yarım trabzanı. Ve bir sonraki boş dikişin içine bir zincir kaydırma. Şimdi tekrar bir sonraki boş dikişin içine bir zincir kaydırma. Bir zincir çekiyorum. Sonraki dikişin içine yarım trabzan. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere
yarım trabzan örüyorum. Sonraki boş dikişin içine bir zincir kaydırma. Bakın çalışmanız böyle olacak. Şimdi bir sonraki dikişin içine yine bir zincir kaydırma. Bir tane zincir çekiyorum. Sonraki boş dikişin içine yarım trabzan öreceğiz. Şimdi bir sonrakine ikili trabzan öreceğiz. İpi dolayın. Sonraki boş zincirin içine ikili trabzan, 2 tane zincir çek. 1 2. Yine aynı dikişin içine ikili trabzan. Şimdi bir sonraki boş dikişe yarım trabzan, bir sonrakine bir tane zincir kaydırma. Bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. 2 tane de küçük üçgen öreceğiz. Sonraki dikişe bir zincir kaydırma. Şimdi bir zincir çekeceğim. Bir sonrakine yarım trabzan, 2 zincir, yine aynı dikişe yarım trabzan, bir sonrakine zincir kaydırma, bir sonrakine zincir kaydırma, bir zincir, yanındakine bir tane yarım trabzan, 2 tane zincir, bir tane yarım trabzan aynı yere, bir sonrakine zincir kaydırma. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne. 1 2 3. Sırayı birleştirelim ve çalışmayı bitirelim artık. Bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Sırada cadının elbisesi var. Elbise birkaç parçadan oluşuyor. Önce ana parçayı örüyoruz. Mor renk iplikle örgüme başlayacağım. Başlangıçta 25 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Şimdi geliyoruz ilk zincire. İlk zincirin içine sırayı birleştiriyorsunuz bir zincir kaydırmayla. Bu çalışmayı sıra birleştirme yöntemiyle öreceğiz ve zincir çıkarak yeni sıraya başlayacağız. Bu yöntemi kullanıyoruz bu çalışmada. Şimdi bir tane zincir çekiyorsunuz. Bir sıra toplam 24 tane sık iğne örüyorsunuz. Her zincirin içine bir tane öreceksiniz. Bir sonraki zincirin içine 2 bir sonrakine 3. Bu şekilde devam edelim. Toplam 24 tane sık iğne örüyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, sıranın sonuna geldiğinizde de başlangıçta bir zincir çekmiştik. Zincirin içine sırayı bir zincir kaydırmayla birleştiriyorsunuz. Bakın çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. Bir tane zincir çekiyorum. 7 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. Burada sayıyorsunuz. 5 taneyi atlayıp 6.'dan örmeye devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6.'dan
Devam ediyorum. 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi atlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ve sırayı birleştiriyoruz. Bakın çalışmamızın görüntüsü böyle olacak. Şöyle bir zincir çekeceğim burada. Şöyle gözükecek çalışma. İki tarafta da böyle iki boşluk olacak. Daha sonra buraya kolları geçirip dikeceğiz arkadaşlar. Bu delikleri onun için bıraktık. Şimdi çalışmaya devam ediyoruz. 2 zincirle başlıyoruz. 1 2 zincir çektim. Şimdi bundan sonra ikili trabzanlar örerek devam edeceğiz çalışmamıza. Şimdi bu sırada 24 tane ikili trabzan örüyorsunuz. 1 düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7. Şimdi zincirlerin üstüne 5 tane ikili trabzan öreceğiz. 1 her zincire bir tane. 2 3 4 ve 5. Şimdi buradan devam ediyoruz. 7 tane ikili trabzan öreceğiz araya. Diğer boşluğa kadar 7 tane. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi yine zincirlerin üstüne 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 ve bu da 5. Şimdi sırayı başlangıçta 2 zincir çekmiştik. Üstteki zincire 1 2 birleştiriyoruz. Bir zincir kaydırmayla 2 tane zincir çek. 1 2. Şimdi bakalım nasıl ördük. Bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım, şöyle giydirdiğinizde de çalışma böyle oturacak, kıyafet üstüne. Sonra kolları da buraya diktiğimizde şöyle yapacağız. Daha sonra tabii ki, şimdi değil. Bütün elbiseyi bitirelim, örelim. Sonra kolları da bakın buraya dikeceğiz ki sanki içinden çıkmış gibi elbisenin görüntü verecek. Şimdi çalışmaya devam edelim. Şimdi yeni sırada 3 tane ikili trabzan örüyorsunuz. 1 2 3. Bir tane çift öreceğiz. 1 2. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 30 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısınız. Örelim, sıra sonunda buluşalım. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Yeni sıraya başlayacağız. Şimdi 4 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 4. Bir tane çift örüyoruz. 1
2. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 36 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısınız. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Yine 2 zincirle başlıyoruz. 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane çift örüyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 42 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 6 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bir tane çift örüyoruz. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 48 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. Evet, 2 zincir çekerek yeni sıraya başlayacağım. 7 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane çift öreceğiz. 7 tek bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 54 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. 8 tane tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane çift örüyorum. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 8 tek bir çift. Sırada da toplam 60 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. Örelim, sıra sonunda buluşalım. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. 9 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane çift örüyorum. 9 tek bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada da toplam 66 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. Şimdi yeni sırada arkadaşlar örülmüş halini gösteriyorum. 10 tane ikili trabzan örüyorsunuz. Bir tane çift örüyorsunuz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada da toplam 72 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. Yeni sıraya başlıyoruz. Yine örülmüş halini gösteriyorum. 11 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir adet arttırıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 78 adet örmüş olmalısın. Şimdi yeni sırada arkadaşlar 25 tane ikili trabzan öreceğiz. 1 2 3 24 ve 25. Bir tane çift örüyoruz.
1, 2. Şimdi bakın bu grubu tekrarlayacağız. 25 tane tek, bir tane çift, 2 tane daha örüyorsunuz arkadaşlar. Sırada da toplam 81 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. Yeni sırada örülmüş halini gösteriyorum. 26 tane tek, bir tane çift örüyoruz. Bu gruptan 2 tane daha örüyorsunuz. Sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam 84 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısın. Yeni sırada 27 adet tek, bir tane çift örüyorsunuz. Bu gruptan 2 tane daha tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 87 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısınız. Yeni sırada 28 tek, bir çift örüyoruz. Bu gruptan 2 adet daha örüyorsunuz. Sırada da toplam 90 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısınız. Bakın çalışmamız da büyüdü bu hale geldi. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, çalışmamız burada bitiyor. Elbisenin ana gövde parçasını bitirmiş oluyoruz. Bakın gövdeyi daha önce örmüştük. Daha sonra bu elbiseyi şöyle üstüne geçireceğiz. Biraz aşağıya da çekeceğiz. Yani arkadaşlar elbiseyi giydirdiğiniz zaman durması gerekiyor oyuncağın dik olarak ayakta. Ona göre ayarlarsınız. Elbiseyi dik duracak şekilde, yere değecek şekilde eteklerini ayarlarsınız. Ondan sonra kollarını bu boşluklardan dikersiniz. Şimdi ipi kısa keseceğiz ve iç tarafta çekerek saklıyoruz. Şimdi sırada elbisenin kolları var. Açık renk, yani lila rengiyle öreceğiz. İpliği buradan bağlayacağız. Bakın şu kısımdan, ortadan bağlayın. Alt taraftan ve tam ortadan şöyle bir düğümle bağlayacağım. Şimdi ipi bağladığım dikişin içinden de geçireceğim. Şunu arkaya atalım. Şurada bir zincir çekiyorum. Şimdi bu ipi bağladığım dikişin içine bir tane sık iğne örüyorum. Yanındakine 2, onun yanındakine 3. Şimdi bu kenara geldim. Buraya bir tane öreceğim. 4. Şimdi üst kısma geldim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yana geldim. Oraya bir tane öreceğiz yan tarafa. 11. Şimdi alt tarafa geldim. Burada bir tane var. Oraya bir tane öreceğiz. 12 olacak. 12. Sırayı birleştiriyoruz. Başlangıçta çıktığımız bir zincirin içine bir zincir kaydırma. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Yeni sıraya başlayacağım. Tekrarlayacağımız bir grup var burada. Bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane çift örüyoruz. Bu grubu tekrarlayacağız hep. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift ve sırayı başta çıktığımız zincirin içine bir zincir kaydırma ile birleştiriyoruz. 2 tane zincir çekeceğim.
Yeni sırada sadece 18 tane ikili trabzan öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 18. Sırayı birleştiriyoruz. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi 2 tane tek örüyoruz. 1, 2, bir tane çift örüyoruz. 1, 2. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sırada toplam 24 adet ikili trabzanlar örmüş olmalıyız. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Sadece 24 tane ikili trabzanlar öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Evet, sırayı birleştiriyorum. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlayacağım. 3 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, bir tane çift örüyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısınız. Evet, 2 zincir çekerek yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada sadece 30 adet ikili trabzanlar öreceğiz. 1, 2, 3. Şimdi yeni sırada 2 tane zincir çekerek başlayacağız. 4 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane çift öreceğiz. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada da toplam 36 adet ikili trabzanlar örmüş olmalısınız. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlayacağım. Bu sırada sadece 36 adet ikili trabzanlar örüyoruz. Düz örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geliyorum. Çalışmayı burada bitireceğiz arkadaşlar. İpliği kısa keselim ve iç tarafta saklayalım. Şimdi beyaz ipi alacağız ve son bir sıra öreceğiz. Şimdi son sıraya beyaz ipliği bağlayacağım buradan. Bir sıra örgümüz olacak. Şöyle bir düğümle bağlayalım. Tekrar tığ ipi bağladığım dikişten geçireceğim ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir sıra 36 tane sık iğne düz örüyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, sıranın sonuna geldiğinizde de bakın 36 tane ördüğünüzde tam burada olacaksınız. Düzgün sıra birleştirme yapacağız. Bakın burada bu beyaz ilk bağladığımız ilk zincir çektiğimiz dikişe tığınızı batırıyorsunuz. Arkadan ilmeği alıyorsunuz. Sonra bakın bu ilk zincirin içinden de geçiriyorsunuz. Hepsini birden topladığınız zaman daha düzgün bir görüntü oluşacak. Şimdi ipliği kısa kesiyoruz ve iç tarafta saklıyoruz. Bu ördüğümüz çalışmanın aynısını bu tarafta da yapıp hazırlıyorsunuz. Evet, diğer kolu da bakın ördüm, hazırladım. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi kolları dikelim. Önce gövdeyi alıyoruz. Gövdeyi şuradan bir geçiriyoruz arkadaşlar. Yani elbiseyi giydirelim. Evet, güzelce bir oturtturalım gövdeye. Dediğim gibi oyuncağı koyduğunuz zaman da elbisenin desteğiyle duracak seviyede
elbiseyi yerleştirmeniz gerekiyor. Şöyle elbiseyi açtığınızda şöyle duracak. Şimdi kolları dikeceğiz. Hemen alıyoruz kollarımızı. İki kolu da alalım ve iğneye geçirelim. Şimdi kolları dikeceğiz. Düzgünce bir yerleştirelim öncelikle. Bakın şuradan geçiriyorsunuz kolu. Dikkatlice, hiçbir yere takılmadan şöyle alalım. Evet, bakın boyunda şu sıradan itibaren dikiyorum. Bu sıraya dikeceğim. Kolu dikkatlice dikiyoruz. Evet. Şuradan da tutturalım. Evet. Şimdi düğümlüyorum ve ipi artık kesebilirim. Şurada bir düğüm atacağım ki dikişim sökülmesin. İpliği artık başka bir yerden çıkararak kesebiliriz. Şöyle keseceğim. Evet. Kolu böylece dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın çalışmanızın görüntüsü de böyle olacak. Şimdi diğer kolu da burada yaptığımız çalışmada olduğu gibi düzgünce buraya dikiyoruz ve buluşuyoruz. Evet, iki kolu da diktim arkadaşlar. Bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, yeni bölümde kalan parçaları örerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.